Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size egzersizlerden bahsedeceğim. İlk söyleyeceğim egzersiz Tantra egzersizi. Tantrik seksi birçoğumuz biliyoruz ve ilk kez ne zaman duyduk biliyor musunuz? Yaşı benim gibi olanlar 80'de City dizisini bilirler, orada öğrendik. Tantra kelime anlamı olarak aslında Türkçe bir kelime değil. Sanskritçe yöntem demekmiş. Daha geniş tanımıyla seçenekler sunarak insanı özgürleştiren yöntemler olarak tarif ediliyor. Şimdi Tantra sadece cinsel egzersizler için değil, kötü alışkanlıkları olan insanların iradeli olması için de kullanılan bir egzersiz yöntemi ve öğretilerden oluşuyor. Tantra öğretileri seksin süresini uzatır, alınan zevki katlıyor ve arttırıyor. İnsanın kendi bedenlerini ve partnerinin bedenlerini tanımalarını sağlıyor. Kadınların vajina ve rahimlerini kontrol etmelerine, erkeklerin ise boşalma sürelerini geciktirebilmelerine yardımcı oluyor. Eski Hint'te aristokrat Brahman'ın kastının inanışlarına göre bu kullanılıyor. Kadın tanrıça Shakti ve bu yüzden kadına tanrıça gibi hizmet ediyorlar. Ona haz vermek için de kutsal bir görev olarak sayıyorlar. Yani kutsal tanrıçanın hazzını hedef alıyorlar. Genelde çıplak yapılıyor tantra masajı. En çok da erotik uyarılmayı hedefliyor. Genital bölgenin işte bu erojen bölgelerinde bulunan, bizim de erojen ağ dediğimiz sinir ağlarının yoğun olduğu bölgelerde 1. ve 2. çakralara masaj yaparak bu tantra egzersizi ve masajları uygulanıyor. Tıbbi açıdan da bu bölgelerde yani çakralarda serbest sinir uçları ve ganglionlar bolca bulunuyor. Ve hormonal salgı bezleri de var. Bundan dolayı da çakralara dokunulması, okşanması aynı zamanda kadının ve erkeğin cinsel hazzının artışına neden oluyor. Şimdi bu egzersizler hem kadına hem erkeğe uygulanabiliyor. Kadın egzersizlerinden bakacak olursak bu egzersizlerde kadınların vajinasını, G noktasını, klitorisini daha iyi tanımasını sağlıyor. Vajina kaslarının gevşemesini ve vajina kaslarının genişlemesini kontrol etmeyi öğreniyor. Bu kaslar aslında güçlü olduğunda tantra egzersizleriyle bu kasları güçlendirmek de mümkün olabiliyor. Egzersiz sırasında idrar boşaltım için kullandığımız bu aşk kasları, pelvik taban kasları var ya, işte bunu nasıl tanıyacaksınız? İdrar yaptığınız zaman tuttuğunuz o kas grubu işte bu kas grubunun, buna pelvik taban kas grubu da diyoruz. Bu kasları gün içerisinde günde 90 defa, 100 defa sıkıp birden 10'a kadar sayıp sonra gevşetebiliyorsunuz. Her bir seti 15-20 defa yapabiliyorsunuz. Bu egzersizleri kadınlar da erkekler de yapabilir. Otururken kimsenin ruhu duymadan ya da tuvalette de yapabiliyorsunuz. İşte bu idrarınızı tutup bıraktığınız kasların hareketlerini günde işte 5 set halinde 15-20 defa yapmanızı biz size tavsiye ediyoruz. Bir diğer yöntem de eşinizle beraberlik yaşarken yani bir cinsel eylem içerisinde biz işte bu pelvik taban kaslarını sıkın diyoruz. Vajinanın içerisinde penis git gel hareketi yaparken ya da kadın o ritmi yakalamışken bu pelvik taban kaslarını sıktığı zaman o zaman orgazmik sıçramaya ulaşması çok daha kolay olabiliyor. Şimdi bu egzersizlerin bir versiyonu olan Kegel egzersizlerine geçeceğim. Kegel egzersizleri isminden de anlaşılacağı üzere Arnold Kegel, yani Amerikalı bir jinekolog tarafından onun bulduğu bir egzersiz ve onun adı verilmiş. Genital bölgedeki işte o kasların gevşemesi, zamanla doğumla beraber olan işte o genişlemeler, bollaşma hisleri çözmek için Arnold Kegel bu iş için girmiş, bu egzersizleri tanımlamış. Bugün de doğumda ya da işte başka bir nedenle idrar kaçırma problemi olan kadınların da idrar tutmayı, bırakmayı sağlayan bu pelvik taban kaslarını güçlendirmek için biz bu egzersizleri öneriyoruz, tavsiye ediyoruz. Pelvik taban fizyoterapistleriyle çalışmasını ve güçlenmesini arzu ediyoruz. Bu kaslar bizim cinsel yaşamımıza da olumlu etki sağlıyor. Egzersizle bu bölgenin, genital bölgenin kanlanması sağlanıyor. Kan dolaşımı artıyor. Kan dolaşımı artınca ne oluyor? Sulu bir etin daha lezzetli olması gibi kanlı olan genital bölgede, kan dolaşımına ulaşmış genital bölgede daha hassas oluyor. Hissiyatı daha çok artıyor. Kadının ve erkeğin cinsel zevki de daha fazla oluyor. Ne oluyor? Kadın daha güçlü, daha kaliteli orgazmlar yaşıyor. Vajinal sarkmaları engelliyor, idrar kaçırma sorunlarına yardımcı oluyor ve cinsel ilişkide, hani özellikle ilk cinsel ilişkiye girecek kadınların bu ters Kegel yaparak özellikle vajinismus, ağrılı cinsel ilişki problemlerini de ortadan kaldırmaya bu egzersizler yardımcı oluyor efendim. Evet sevgili hanımlar, Kegel egzersizlerinin başarısı doğru teknikle
düzenli olarak uyumanıza bağlıdır. Ondan dolayı da her gün yapılmasını tavsiye ediyoruz. Erkek egzersizlerine geçecek olursak, Linkman diye bir masaj var. Hemen onu size anlatmak istiyorum. Şimdi bu Linkman egzersizi Türk geleneğinde uygulaması biraz zor bir egzersiz ama erkeklerin bu noktada tabularını biraz yıkmaları gerekiyor. Nasıl kadınların hani bu G-spot, G noktası, orgazmik platform adını verdiğimiz bölge varsa erkeklerde de genital bölgeleriyle o testisin altıyla onus arasında bir perineum dediğimiz P noktaları var. Derinin hemen altında işte burada kaslar ve prostat bezleri bulunuyor. Bu bezlerin uyarılması erkeğin normal orgazmda yaşayamayacağı boyutta farklı bir cinsel orgazm haz veriyor. Fakat G noktasının nasıl uyarılmadığında uykuda olması gibi, kadınların keşfetmesi gerektiği gibi bu bölgenin de erkeğin kendi bedeninde kendisinin keşfetmesi gerekiyor. Şimdi bu P noktasına yani testislerin ve makatın arasındaki perineum bölgesine erkeğin dışarıdan kendi kendine okşaması, dairesel hareketler yapması, yavaş yavaş hareket ettirmesi ve sevişmenin partnerli ilişkilerde de ileri safhalarında partnerinin yapması öneriliyor. Anüs çevresinin parmakla uyarılması, işte seks oyuncaklarının, vibratörlerin, titreşim aletlerinin bu bölgede kullanılması, işte P noktasının keşfi için bizim erkeklere önerdiğimiz şeyler. Ancak her ne var ki toplumumuzda bizim işte ben eşcinsel miyim, benim ne işim var diye aslında erkeklerin bir taraftan da korkarak böyle bunları zihinlerinden geçirdiğini duyar gibiyim. Bu uygulama için batılı cinsel tıp uzmanları bu kesinlikle eşcinsellik değildir diyorlar. Yani bu masajın uygulanabilmesi için eşler arasında güven duygusunun da olması gerekiyor. Bazı erkekler aslında suçluluk duygusu içinde eşcinsellik kaygısıyla bunu gerçekleştiriyor ya suçluluk duyuyor ya da gerçekleştirmiyor gibi. Aslında bunun aşmanın da tek yolu kendi kendilerine, kendi cislerinden hoşlanıp hoşlanmadıklarını sormaları olacak. Eğer bu sorunun cevabı hayırsa o zaman korkmalarına gerek yok demektir efendim. Tıpkı kadınların G noktasını keşfetmesi gibi erkeklerin de P noktalarını keşfetmesi için Linkman masajı yapmalarını öneriyoruz efendim. Keyifli, mutlu, cinsel bir yaşam diliyorum efendim. Sağlıklı kalın.